Arkadaşlar merhaba. Bu dokümanda şu anda 0.809 stable sürümünün yeni çıkan 1 Ağustos'a çıkan beta sürümüyle karşılaştıracağız. Şu anda betadayız. Betayı biraz oynadım, videosunu da çektim ama henüz daha yayınlanmadı. Gelebildiğim noktaya kadarki kısmındaki ve şu andaki güncellemelerle beraber nelerin güncellendiğini size e, adım adım söyleyeceğim. Biraz da göstereceğim. Ee, Öncelikle yeni içeriklerden de bahsedeyim. Çok uzun tutmamaya çalışacağım videoyu. Hızlı geçeceğim. Bazı yerlerinde bilgi olarak göstereceğim zaten videonun. Aslında nelerin bufflandığını, nelerin nerflendiğini, oyundaki değişen bir rework, nelerin mantık olarak değiştiğini ve tam olarak bize e, burada en yeni olarak getirdiği şeyler neler? Mesela yulaf getirdi. Yulaf diye bir ürünümüz var artık. Şu anda Türkçesi henüz çevrilmemiş vaziyette. Hayvan yemine çevrilebiliyor bu. Sığır ve buzağı getirdi. Bunlar da çevrilmiş vaziyette değil. E, Peynir yapabiliyoruz. Peynirici diye bir zanaatkarımız var şu anda yapabildiğimiz. Onu getirdi. Aynı zamanda construction yard, yani inşaat işçileri kısmının bir binasını getirdi. Neler yapabiliyor ve şu anda çok önem arz eden bir tarafını getirdi. Ee, Hayvancılığı zorlaştırdı. Kışın yem zorunluluğu getirdi. Ee, Ekonomiyi değiştirdi. Aslında çevre özelliklerini de değiştirdi. Bunlar üzerine de konuşacağız. Arıcılık, hayvancılık daha bir önem artık daha önemli bir hale geldi. Sadece yeni birkaç bina eklenmedi yani. Aslında e, tarım, hayvancılık, çevre ve lojistik uzmanlaşması arasında ilişkiyi daha sıkı hale getirdi diyebiliriz. En büyük teması da artık bütün kaynak zincirlerimizi ve mevsimleri daha planlı yönetmemiz gerekiyor. Çünkü bir şeyler daha hızlı gitmiyor artık diyebiliriz. İlk göstereceğimiz şeye gelelim şimdi. Evet, yulaf diye bir ürünümüz geldi. Yeni bir tarla ürünümüz bu. Tarlamıza tıkladığımızda şu anda Crop ID 15 adında geçiyor bu. Bu yulafı yığın olarak elde ettikten sonra çiftlik evinde atadığımız çalışanlar yulaf yığınını alıp yulaf haline getiriyorlar. O yulaf da aslında yenilebilir, yani insan tarafından tüketilebilir bir yulaf oluyor ve şu anda ismi Item ID 349. Bende 241 tane varmış mesela. Bu şekilde dönüştürülüyor. Peki hayvan yemine dönüştürülmesi konusuna gelirsek, onun için de bir koyun çiftliği kurmamız gerekiyor. Koyun çiftliğinde gelişmiş kısımda da aslında ne kadar yulafın hayvan yemine dönüştürüleceğini ve kışın hayvanların bunu yiyecek olarak tüketmesi için de önem arz etmesi. Ya bu artık bizim için çok önemli. Rahat rahat bir şey yapamıyoruz. Ne denebilir? Rahat rahat fazlasıyla koyun besleyemiyoruz. Bunun dışında kışın acıkma gibi bir şey var. Yani koyunlarımız, kuzularımız, sığırlarımız, buzağı da var. Bunlar da hayvan yemi tüketiyorlar. E, Yoksa ölüyorlar. Eskiden stable versiyonda kışlık yem stoğu zorunlu değildi tabii ki de, ama şu anda evet zorunlu. Artık hayvanlar beslenmek zorunda. Kış stoğumuzu da artık koyun çiftliğinde sürekli birilerinin barınıp aslında aynı zamanda eğer eksik bir hayvan yemi varsa onu üretip hayvanları buradan beslemesi gerekiyor. Yeni bir görsel alan oluştu. Aslında sığır ve buzağılar eklendi. Daha bir ekonomik zincir oluştu. Süt, peynir, et ve deri elde edilebiliyor bu hayvanlardan. E, peki süt neye yarıyor şu anda? Sütün aslında aynı zamanda kullanımı da arttırıldı. Tuz mesela daha stratejik bir hale geldi. Biz tuzla sadece sosis yapabiliyorduk. Ama şu anda sığırdan gelen sütü tuzla birleştirip
2 tane peynir üretebiliyoruz. Peki peyniri nerede üretebiliyoruz? Onun için 3. seviye tımar arazilerine ihtiyacımız var. O da burada. Şu anda ismi yayınlanmamış. Türkçe ismi değiştirilebilir ama peynirci aslında. Tuz ve sütten birleştiğinde 2 tane ürünü birleştiriyoruz ve bir tane peynir üretmiyoruz burada. 2 tane peynir üretiyoruz. Bu da önemli. Ve burada uzmanlaşmış 2 tane köyü birbirine bağlamak için de çok güzel bir neden oluşturmuş oluyoruz aslında. Bunu da kullanmış oluyoruz. Evet, bir diğer konuda artık önem arz eden yine elma şarabımız. Yani elmalarımızın daha bir önem arz ettiği kısma geliyoruz. Ee, Küçük ama hoş bir değişiklik denebilir. Ne kadar kullanışlı olup olmayacağı ile alakalı. Bunun da yine bir nerfleneceği kısmında bir düşüncem var. Ee, Elmadan elma şarabı, baldan da bal şarabı üretebiliyoruz. Bu da aynı zamanda bizim burada ürettiğim bir tane, eğer ki şey varsa, ki vardı herhalde, bir tane koymuştum. Evet, Handa görebiliyoruz aslında. Şu anda Han'a güncelleme gelmemiş ama bunu en iyi görebileceğimiz yer elma şarabı ve e, elma şarabı, bira ve bal şarabını burada içecekler kısmında görebiliyoruz. Yine aynı arpayla bira üretebiliyoruz. 4 tane elmayla da bir elma şarabı üretebiliyoruz. Zaten meyve sıkıntısı vardı. Aynı zamanda yanlış bilmiyorsam da bir tane balla da bal şarabı üretebiliyoruz. Böyle de bir olay. Onun dışında daha yeni söylemeyi unuttuğum buradaki hayvanlardan gösterebilirsem eğer ki. Önceden şu şekilde büyük bir mera kurduğumuzda buraya en az nereden baksanız 100, 150, 200 hayvan sığabiliyordu. Ama artık bu mümkün değil. İnanılmaz bir nerf geldi. Artık alana göre hesaplamanın dışında aynı hayvan sayısı için yaklaşık 2.2 kat daha fazla alan istiyor. Yani böyle de bir şey söz konusu. Ee, Yani çok büyük alanlar inşa edilmesi gerekiyor ve o alanlarla beraber hayvan besleyebilmemiz gerekiyor ki eskisi kadar da artık yemden kaynaklı 200, 300, 400 hayvan beslemek gerçekten bir bölge için çok zor. Kışın orayı atlatabilmeniz için her ay bir tane hayvan yemi ürettiğini varsayarsak bir hayvanın, örneğin eskiden 400 tane koyun besleyebiliyordunuz. Bu da 3 ayı atlatmaları için totalde 1200 tane hayvan yemi demek. 1200 tane hayvan yemini bir koyun çiftliğiyle atlatamazsınız. Ne bu kadar servis edebilirler? Onun için yaklaşık 6, 7, belki 8, belki de 10 tane koyun çiftliği kurulması gerekiyor. Bununla alakalı da bir dengenin yine oluşturulabileceği kanaatindeyim. Hayvan yemi ve hayvanla alakalı, çünkü gerçekten sıkıntılı. Koyun yününe gelirsek, koyun yününde bir değişim söz konusu. Artık mevsimsel. Yani artık yünü yıl boyunca alamıyoruz. Mesela bahar aylarında sürekli alınabiliyordu. Kışın alındığında ölünüyordu. Hayvanlar ölebiliyordu falan. Şu anda sadece tek bir dönemde alabiliyoruz. Bu kadar. Yani bir kere alıyoruz ama 2 katı kadar alabiliyoruz. Bunu da göz önüne alalım. Buradaki çıkan sonucu değerlendirirsem giyecekleri oluşturmak, giyecekleri yapabilme eskiye nazaran daha zor. Yani 3. seviye binalar ve 4. seviye binaları yapmak eskisi kadar hızlı ve kolay değil. Sonrasında mevsimsel üreme olayına da gelirsek, artık mevsimsel ürünler ve mevsimsel üremeler de önemli olduğu için beta hayvancılığında satın al, unut sisteminden çıkarıp aslında mevsimlere bağlı bir üretim takvimine dönüştürdü. Burası da önemli bir ayrıntıydı aslında. Yeni betada boş arazi artık önemli bir kaynak haline geldi. Hatırlarsanız bir yeri
kendinize ait yaptıktan sonra bayağı bir boş yeriniz kalıyordu aslında. Ama şu anda çok önemli. Niye önemli peki? Çayır artık hayvancılığın verimini arttırabildiği için her yere ağaçlandırmak otomatik olarak en iyi seçenek halinde değil şu anda. Çünkü yanına neyi getirdi? İşte iki tane seçeneğimiz var şurada gördüğünüz gibi. Mesela şu anda koru mu yoksa çayır mı? Peki çayırda ne oluyor? Herbej diye bir şey geldi. Yani arıların daha fazla bal vermesi söz konusu. Bal da önem arz ediyor. Diğer taraftan eğer ki fazla ağacımız varsa bu sefer de hayvanların üremesi daha hızlıydı. Domuz gibi ya da diğer hayvanların. İşte burada seçenekler çıkıyor. Artık hangisine ağırlık vereceğimiz, neye göre değişip değişmeyeceği. E, Bal zaten eskiye nazaran nerf yemiş şekilde şu anda. Öyle eskisi kadar mükemmel bir bal üretimi yok. Üretim artık mevsimsel. Bu da aynı şekilde mevsimsel. İlkbahar ve yaz boyunca birikiyorlar. Sonbaharda da topluyorsun. Ayrıca unutmamamız gereken çayır oranı arıcılığın gücünü etkiliyor. İşte orada da ee, ne kadar büyük çayırın varsa o kadar da büyük derdin olacak. Aynı zamanda bunu da unutmayalım. Tavuk doğrudan bufflandı. Onu söyleyebiliriz. Tavuğun verimi arttırıldı. Domuz ise tek başına yavaşladı. Bunu hissediyor muyum şu anda denemelerimde? Evet, hissediyorum. Domuz eti, yani şu anda bu video yayınlanacak edecek ama inanılmaz bir et vermiyor. Ama orman oranı yüksekse, mesela şu anda bulunduğum yerde yüksek değil gördüğünüz gibi, yeni haritada oynuyoruz ve domuzun üretimi azaldı. Ama tavuktan da artık gidilebilir. Yani bu anlama geliyor. Evet, sebze ve meyve bahçelerine dönersek de sebze ve meyve bahçelerinde de nerfler ve bufflar var. Bahçeler tamamen ölmedi ama özellikle sebzeler ciddi bir şekilde nerflendi. Bu yüzden artık büyük bahçeler kurarken aile iş gücü ve ekim maliyetini eskisinden daha dikkatli hesaplamak gerekiyor. Onlarla da tam olarak mükemmel olmayacak ama onsuz da, yani bir havuçsuz ya da pancarsız da olmayacak. Çavdar ve buğday dengesi değişti. Bu önemliydi. Örneğin buradaki arazide yulafın gelmesiyle beraber e, çavdarın ve buğdayın e, ekonomik dengeleri aslında biraz da değişti diyebiliriz. Çavdar artık otomatik olarak en iyi bir seçim değil. Ekimlerle ve almalarla beraber. Çünkü verimlilikleri azaltıldı. İyi toprak varsa ve bu toprak buğdaya elverişliyse artık buğday daha verimli. Çavdarın değeri ise hala mesela burası gibi diyelim. Burada herhangi bir üretim söz konusu değil ama ne yapacağız abi, bir şeyler de ekmek istiyorum ben dediğimizde işte buralarda biraz daha hani çavdar hala var. Belki bir önem arz edebiliyor ama onun dışında verimliliğin olduğu yerde çavdar tercih edilmeyecek artık. Evet, oyuna inşaat şantiyesi diye yeni bir binamız eklendi. İnşaat şantiyemiz ne yapıyor? İnşaat şantiyemiz e, aslında daha da profesyonelleştiriyor işleri. Sadece hız bonusu eklemiyor. Yani büyük bir açıklama şu anda eklenmemiş gördüğünüz gibi ama en azından Türkçe açıklaması yok. Kereste ve malzeme lojistiğini ayrı bir sisteme dönüştürüyor burada. Yani hem işçilik hem malzemeleri taşıma, çünkü buraya hayvan da atayabiliyoruz. Aynı şekilde gördüğünüz gibi hedef stokları ayarlayabiliyoruz. Keresteleri, kalasları, işlenmiş taşları, bunları sınırlarına göre burada genel deponun 800 kapasitesi var. Ona göre ayarlayabiliyoruz. Lojistik olarak bize çok etkili oluyor. Evet, yeni özelliklerde aynı zamanda biz eskiden işsizlikle boğuşan bir dönemden geliyoruz. Nedir o? İşsiz kalan aileler, boşta kalan ailelerimiz vardı. Artık yeni gelişmiş yapılar artık sadece malzemeyi toplamakla bitmeyecek.
Yani profesyonel inşaatçı isteyecek. Bu yüzden eee, burada inşaat alanı önemli bir yer alacak. Yani aslında geç bir zamana bırakılmaması gereken aslında çok ciddi bir altyapı binası olarak gelecek bu. Mevsimsel işçi atama özelliğine gelirsek, mevsimsel işçi atama özelliği de bence inanılmaz harika bir özellik olmuş. Örneğin toplayıcı kulübesi. Toplayıcı kulübesinde biliyorsunuz bir meyve topluyorsanız eğer aslında Ağustos ayının sonunda bu meyveler zaten tükeniyor. Siz bunu elinizle gidip o işçiyi oradan çıkartıp başka bir yere atamanız gerekiyordu. Alışkanlık haline de getirmiştik ama buradan ayarlıyoruz. Diyoruz ki kışın hiç kimse durmasın. Örneğin bahar ayı geldiğinde bir kişi dursun. Verimlilik sağlandığı dönem, en iyi dönem yaz dönemi. O zaman da 3 kişi dursun ve dediğimiz gibi sonbahar döneminde de kimse durmasın. Böyle işaretli kalmış. Bunun optimizasyonu tabii ki de yapılabilir, daha iyi yapılabilir ama önemli. Evet, şu anda önemli özelliklerden biri, yaşayacağınız sıkıntılardan biri olabilir. Örneğin bir zanaatkar yaptınız, o da yay dükkanı diyelim. Yay dükkanı yay üretecek. İlk üretimde, yani ilk bu binayı yaptığınızda ikinci seviyede size burada bir uyarı verecek. Diyecek ki bir sıkıntı var. Yani şu anda yay dükkanında ne yapılacağı bilinmiyor. Çünkü bu işaretli olarak gelmiyor. Bu şekilde geliyor. Siz de burada 1, 2 diye işaretleyebiliyorsunuz. Yani öncelikle diyorsun ki örneğin bana savaş şeyi yap, sonrasında da arbalet yap. Ve buradan yine sınırları belirleyebiliyorsun. Yani birincil işi tamamlamadan ikinciyi yapmıyor. Bu bazı binalarda gerçekten önemli. Örneğin kasap dükkanında mesela çok kullanışlı. Eğer ki burada meranız varsa, meranızda da aynı zamanda hayvanınız varsa ve çoğalıyorsa hayvanınız, artık sığırlar da post veriyor. Burada ayarını yapabilirsiniz ve ona göre de ayarlayabilir. Sırayla bu zanaatkarımızın, mesela kasabımızın sırayla çalışmasını sağlayabilir. Evet, ilk defa kil zengin olan bir haritada başladım. Ben rastgele oynuyorum. Hangisi gelirse onu oynuyorum. Öyle özel bir seçimim yok. Hem güzel oluyor. Burada yeni gelen ormancı ile kil ile alakalı size anlatacağım hususta ormancılık güçlendi ama kil fırınımız daraldı. Örneğin gördüğünüz gibi kil ocağında 3 kişi çalışıyor şu anda. Ee, böyle bir hafif de olsa nerf geldi. Mesela buna kıyasla ağaçlandırmaya ise örneğin burası ağaçlık değildi. Şurası da ağaçlık değildi. Ben buraya ormancı kulübesi kurdum. Normalde 2 kişi 2 aile atayabiliyorduk. Şu anda artık 3 aile atayabiliyoruz. Nüfuz kaynakları değişti. Yani eskiye göre biz bir köşk bitirdiğimizde 250 direkt influence alabiliyorduk. Eee, artık biraz da şehrin gelişimine doğru değişti bu. Köşk eskisi kadar büyük, tek seferlik bir nüfuz vermiyor. Yerleşim seviyesi ve ahşap kilise daha önem arz ediyor bu konuda. Ticaret ve ekonomi değişikliklerine gelirsek, ticaret tarafında Quality of Life vardı. Ama aynı zamanda da küçük nerfler var. Mesela bal mumumuz ucuzladı. Örneğin bal mumundan kazanıyor muyduk? Gerçekten eğer ki iyi bir yere sahip değilseniz bal mumu sizi kurtarıcı oluyordu. Şu andaki bal mumunun fiyatına bakarsak mesela burada 4 diyor satışına. Ee, bazı artisan eklentileri de aslında pahalandı. Tahıl demetleri artık doğrudan ticaret merkezinde de satılmıyor. Bu da önemli bir ayrıntı. Ben satışını hiç yapmamıştım zaten. O yüzden bilmiyorum. Evet, yeni harita ve yeni arayüz en büyük değişikliklerden birisi. Burası bu oyunun yeni haritası mesela. Wide Valley haritası. Bölgesel olarak çatal bir şekilde ortasından bir nehir geçiyor. Kolu buraya kadar uzanıyor. E, Yani sadece aslında ekonomi güncellemesi olmadı. Yeni arayüz de
değiştirdi. Mesela nedir? Bu arayüz artık bu şekilde. Alışması ilk başta biraz zor gibi geliyor. Evet. Bunu siz kendinize göre değiştirebilirsiniz. Erişilebilirlik kısmında arayüz kısmını kendinize göre büyütüp kendinize göre küçültebilir ve daha rahat alışmanızı sağlayabilirsiniz. Default ayarı 1 zaten bunun. Burada gösterimlerde ufak tefek değişiklikler var. Gördüğünüz gibi durdurma, ilerletme tuşlarının yerleri değişti. Dediğimiz gibi görsel UI değişikliklerimiz var. Ee, Onun dışında AI tarafında bazı değişiklikler var. Ama ben daha çok hani bütün bir bug fix listesini anlatamayacağım burada. Hem kendi edindiğim şu ana kadarki tecrübelerle beraber oluşturmuş olduğum eskiye oranla bir kıyas yapıyorum. Sadece ekonomiyi ve şehir planlamasını aslında doğrudan değiştiren unsurları biraz daha öne çıkarmaya çalıştım. Peki 0.8.097'de meta ne oluyor? Aslında herkesin merak ettiği şey bu. Meta tabii ki de bu yeni eklenen unsurlar oluyor. Mesela Stable'da birçok sistemi daha bağımsız yönetebiliyorduk. Ama bu beta versiyonunda tarım, hayvan yemi, hayvancılık, yiyecek, giyecek, e, aynı zamanda arıcılık ve hayvancılık, domuz mesela aynı şekilde ve daha yeni bahsettiğim inşaat alanımız ve gelişmiş yapılarımız aslında inanılmaz önemli. Yani buradaki aslında bizim yine metamız bu oluyor. Hangilerinin daha güçlü olup hangilerinin daha zayıf veya daha pahalı olduğunu bir liste olarak ekranda göstereceğim. Şu anda ona bir liste yapıp ekranda göstermem ve sizin okumanız daha yararlı olur diye düşünüyorum.